Hocam duvarda çok fazla makale gördüm. Kaç tane makaleniz var şimdiye kadar yayınlanan? 190 olmuş. Peki bu makalelere baktığınızda hocam ne görüyorsunuz? Bir makalenin ortaya çıkması için kaç yıl emek vermek gerekiyor? Size şöyle söyleyeyim. Şimdi duvarda asılan bir tane proje. Dün en son makaleye yani en son makale halini dün elde ettik. Ve şimdi o sirkülasyonda yani bütün bu yana katkı veren kişiler hepsi okuyup yorumlarını yapıp ondan sonra biz dergiye göndereceğiz. Bu çok büyük bir çalışmaydı ve ben 7 seneden beri İstanbul'dayım ve bu çalışmayı ben Münih'te başladık. Ve bunun şu an toplam süreci tam 10 sene oldu. Yani ama muazzam bir çalışma oldu. Çünkü biz bir tane gen bulduk ve o genle özellikle bizim araştırdığımız pankreas kanserinin niye o kadar çok agresif olduğunu, niye o kadar çok sinirleri tuttuğunu ve böyle bir şekilde tekrarlama riskini oluşturan bir geni bulduk. Buna böyle hastada, farelerde hepsini araştırdık ve hepsi aynı şeyi gösterdi. Yani bunu kapatırsak bir şekilde gerçekten bu agresifliği komple ortadan kaldırabiliyoruz. Muazzam büyük bir çalışma oldu ama 10 sene sürdü. Yani biz bazı araştırmacılar sürekli yayın yapayım, makale çıksın, şunu yapayım. Yani bizim şöyle büyük ihtimal, şimdi bu 10 sene çalışmayı büyük ihtimalle belki başka gruplar o bir makaleden 6-7 tane makale yapmış olurdu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sadece rakamı elde etmek için. Çünkü siz belli bir rakamı elde edince doçentliğiniz için, profesörünüz için bazı sayılar gerektiği için onlar size gerekiyor. Biz ama yani quantity, bizim için sayı önemli değil. Ne kadar çok fazla yaptınız. Bizim için kalite önemli. Yani o yüzden siz 5-6 tane yayınlayabilirsiniz ama onun kalitesi düşük olur. Ve onlar size sait etmez yani bir şekilde sizi atıf almazsınız. Ama bir büyük yaparsınız ve bunu devasa, geçen sene yaptığımız gibi o Cancer Cell gibi bir dergide yayınlarsınız. Herkes sizi konuşur. Biz bunu hedefliyoruz. Bu bizim için önemli. Ama şöyle bir şey de var, o da çok ilginç. Galiba 3 gün önce bir öğrencimle bunu konuştum. Ne kadar da çok fazla bunu emek verdikten sonra bu yayın çıktıktan sonra insan tabii ki gurur duyur ama benim o gurur duyma hissim yani bir gün değil yani birkaç saat süre ve gidiyor. Ondan sonra diyorum ki okay what's next? Ondan sonra şimdi gelecek ne? Yani çünkü insan sadece onu düşünerek vay ne yaptım of ne kadar şu bu falan filan diye direkt de yani o bana bir şey vermiyor. Ondan sonra onu yaptın tamam okey öbür projelerde daha bitmedi o nasıl olacak? Yani insan onu unutuyor. Belli bir zaman sonra çünkü öyle ilerlemek bence bana daha sağlıklı geliyor. Çünkü sadece bir sefer birkaç sefer bir şey elde edip de bir şey katkıda bulunmak bence esas bilimsel çalışma değil. Çünkü bilimsel çalışma bir şey bulduktan sonra onun peşinde kalmak ve continue yani bunun devamlılığını sağlamak. Bu çok önemli bence. Zaten esas başarıyı ve esas böyle bir siz vurgu verebiliyorsunuz bilime. Bunu bu şekilde bence elde ettiğinizi düşünüyorum. Şimdi 10 senelik bir süreçten bahsettiniz. İşte 190 tane makaleniz var ve bunların her biri için yıllar gerekiyor. O yıllarda belli şeyler yaşıyorsunuz. Kimi zaman hayaller kuruyorsunuz, kimi zaman o hayallerin yıkıldığını görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir yaşanmışlığı da aslında o satırların arasına yerleştirmiş oluyorsunuz. Evet, evet o hep oluyor. Yani biz zaten şöyle böyle research yani İngilizce derseniz research yani research yani tekrar search araştırma. Yani aslında sadece araştırmayı kapsamıyor. Bu research'ı yaparken yani bu bilimsel çalışma hep tekrar bazı şeyi tekrarlamak lazım. Bazı şeyleri olmadığı için yine tekrardan başlamak lazım. Veyahut da başka türlü başlamak lazım. Bazen bir insanın yani kafasını yiyebilecek bir şekilde veyahut da tamam artık yetti olmuyor deyip bırakma hisleri oluştuğu bir sürü şeyler yaşıyorsunuz. Yani bu bilimsel çalışmayı çok zorlaştırıyor çeşitli anlamlarda. Birincisi kendi motivasyonunuz. Yani motivasyonu sürekli hayatta tutmanız lazım. Çünkü çoğu zaman gerçekten hayal kırıklığına da uğruyorsunuz. Yani beklediğiniz bir şey olmuyor. Veya bambaşka bir şey çıkıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki benim bütün düşüncelerim, hipotezlerim hepsi yanlış mıydı? Ondan sonra bazı şeyleri tekrarlayarak başka yollara gidip ondan sonra belli bir zaman sonra başka bir problem ortanıza çıkıyor. O da para.
Çünkü bir şekilde bu bilimsel araştırmaları, deneyleri birisi ödemesi lazım. Siz de diyelim ki bir yerlere başvuruyorsunuz. Ondan sonra Allah'tan biz de o konuda gayet iyiyiz. TÜBİTAK da bize güveniyor. TÜBİTAK, TÜSEP'ten ciddi bir destek alıyoruz. Almanya'da da Alman araştırma foundation'lardan almıştık o paraları ama onlar da sonsuz değil. Yani bir şekilde onu da ayarlamanız lazım. Yani o nedenle bunları hepsini yaşayarak endişe, o burukluk hepsi beraber bunlar unutulacak şeyler değil. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Benim kendi böyle doktor tezimde de bile yaşadığım bir şeyi ben halen hatırlarım. Yani bir makine vardı, yeni alınmıştı kan analizi için. Ve bunu benim o zaman sıçanlarla yaptığım bir deneyde bazı parametreleri ölçmek için kullanmamız gerekiyordu. Aldık, hep yeni ama çalışmıyor, ayarlayamıyoruz. Ve bu beni 6,5 ayımı aldı. Bunu olduğu gibi çalışmasına. Ve çok iyi hatırlıyorum, sabah 2'de en sonunda 6,5 ay sonra onu çalıştırdım ve bir anda düzgün bir şekilde her şeyi ölçtü. Ve ben o kadar çok şey oldum ki bütün deneyimdeki bütün problarını aldım. O gece sabahladım. Sabah 10'a kadar bütün hepsini ölçtüm. Yani bitirdim o gün. Ama ondan sonra ertesi günde bizim lab meeting vardı. Yani laboratuvar. Oradaki benim doktor tezimi destekleyen profesörler kendisi de bu duvarda. Hiç unutmayacağım. Sundum sınavları, sonuçları. O da şunu dedi. Yani bu kadar basitmiş. Niye bu kadar uzun sürdü? Ben o an böyle... Aynı şey de şu an bana Türkiye'de oldu. Bir deney için antikor üretmemiz gerekiyordu. Bu da zor bir şey. Bizim de kendi şahsi çok fazla yapmadığım bir şey. Ve bu gerçekten bir tane antikoru üretmek için sadece antikor üreteceksiniz. Ondan sonra bütün deneylerinizi yapacaksınız aslında. Esas iş ondan sonra başlıyor. Benimle beraber bunu çalışan bir arkadaşımız var, Deniz. Yaklaşık 2 senesi aldı. Hep olmadı. Tekrar edelim, olmadı. Bu laboratuvarda kafamızı yiyene kadar antikor üretimiyle savaş veriyoruz. 2 sene hemen hemen sadece antikor üretmek için zamanımızı aldı. Ama ondan sonra oldu ve şimdi muazzam sonuçlar elde ediyoruz ondan. Yani inanılmaz güzel, gerçekten çok da umut verici. Ama sadece onu üretmek 2 senemizi aldı. Yani bunu dayanmak bazen gerçekten çok zor. Bilim insanlığı normal akıllı insanların yapacağı bir iş değil mi? Delilik işi mi? Kesin. Yani sadece akıl yetmiyor, yani sabır bence çok gerekiyor. Bir inanç gerekiyor. Yani gerçekten yaptığınız işin doğru olduğunu, verimli olacağına inanmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla sayıda hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Ben size söyleyeyim, cerrah çok daha az hayal kırıklığına uğrar. Çok daha az. Sürekli bir şekilde cerrahi yapıp da sürekli ne bileyim istediğinizi elde edemezsiniz. Ne bileyim cerrahi sınavınız pozitif olursa yani veyahut da hep bütün hastanız Allah korusun hep ameliyat ediniz hepsi ölürse yani bu zaten yaşanmasın olmasın. Ama bir bilimsel olan çalışan bir kişi çok daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Ama pes etmemesi lazım. Peki siz bu kadar kanser araştırması yapıyorsunuz, bu kadar araştırma yapıyorsunuz hocam. Haberlerde de her gün işte kanserde şöyle araştırma, böyle araştırma. Tüm bunları ne için yapıyorsunuz? Şimdi haberlerin maalesef şunu söylemek lazım. Galiba %95 çok rahat söyleyebilirim. Çıkan bütün haberlerdeki herkese dağıtılan, sosyal medyada dağıtılan büyük ihtimal %95'ini çöpe atabilirsiniz. Yani o çok net söylemek gerekiyor maalesef. Çünkü esas bilimsel olarak çalışmaların sonuçları gerçekten böyle efektif olan bir şey varsa bunu büyük ihtimalle özel haber, ana haber bültenlerde duyarsınız. Ama bunları genelde başka şekilde duymazsınız. Veyahut da Nobel ödülünde niye verildi onlarda duyarsınız. Ama yani orada da bence dinleyicilerimize, izleyicilerimize de bunu da gerçekten söylemek isterim. Yani o konuda dikkatli olmak lazım. Bu kadar kanser araştırması yapılıyordu hocam. Neye yapılıyor? Neden yapılıyor? Kanseri bir gün yani kansere karşı mağlup kalmamak için. Yani en önemli şey o. Yani biz bir şekilde onun yenmesini istemiyoruz. Ama onu yenmek de kolay değil. Çünkü kanser de maalesef çok akıllı. Kendisini çok iyi saklayabiliyor. Nasıl geliştiğini çok iyi bir şekilde bazen bize karşı saklayabiliyor. Aynı zamanda da olduğu gibi de kalmıyor. Sürekli değişiyor.
Yani bunların hepsini kavramak ve anlamak ve ona göre bir tedavi uygulamak çok zor. Ve bunun için de çok ciddi bir şekilde bilimsel çalışma gerekiyor. Özellikle pankreas kanseri için bu geçer. Çünkü pankreas kanseri yani gelecek senelerde 2030'lardan sonra dünyadaki ikinci ölüme sebep veren olan kanser türü olacak. Çünkü gittikçe daha da çok fazla var. O yüzden mutlaka biz bundan uğraşmamız lazım. Bundan ilgilenmemiz lazım. Yani bunu çeşitli derneklerde, Avrupa dernekleri de bunları da hepsini çok iyi anladılar ki ona ciddi bir yatırım yapıyorlar artık. Yani çünkü yani ister istemez biz bu korktuğumuz kanser tipiyle daha da çok fazla karşı karşıya geleceğimiz için ilgilenmemiz gerekiyor. Pankreas kanseri şöyle bir bakarsanız bir şekilde yol kattık bilimsel çalışma nedenlerden. Çok çeşitli mutasyonlar bulduk. Aynı zamanda çeşitli tedavi opsiyonları bu nedenle gerçekten şu an ciddi gelişiyor. Özellikle bizim yaptığımız gibi sadece o genetik değiştirilmiş fareler artı organoidler yani bir şekilde kanserden sadece kanser hücrelerine bazında olan tüm hücreleri çıkartıp onların tedavi opsiyonlarını onun üstüne tedavi opsiyonlarını deneyerek veyahut da niye o hastalığın geliştiğini anlamak için yaptığımız araştırma bize çok ciddi katkılarda bulunuyor. Ve bu bir şekilde de zaten sonuçta hastada kalıyor. Çünkü hastanın sağ kalımını yükseltmek veyahut da bu hastalıktan kurtulmak bizim amacımız. Yani bunu ben tekrar söylemek isterim. Çünkü ben bu işe başladığımda bizim hastaların 5 yıl sağ kalımı %3'ten %5 oluyordu. Şimdi biz ameliyat edebileceğimiz hastaların %54 oranda 5 yıl sağ kalımı sağlıyoruz. Yani muazzam bir artış. Bu da kendiliğinden oluşmuyor. Yani bir şekilde bilimsel olarak bu hastalığı gittikçe daha çok iyi anladığımızı gösterdiği için bu şekilde biz bunları elde edebiliyoruz. Bakarsanız diyelim ki meme kanseri. Meme kanseri yani o çok güzel bir örnek. Biz yani ben şahsen öğrenciyken yani tıp öğrencisiyken yani çok hepimiz korkardık meme kanserinden. Çünkü meme kanseri de daha da çok sık olduğu için pankreas o kadar çok konuşulmazdı. O zaman her zaman meme kanseri eyvah o zaman hastalara gitti. Çok kötü ölüyorlardı. Yaraları kötü şu bu. Yani çok kötü bir senaryoydu. Şimdi bir sürü şeyler bulundu. Hormonal tedaviler. Bunlar hepsi keşfedildi, anlaşıldı. Bütün tedaviler hepsi değişti. Ve bir şekilde şu an artık iyi kötü yani bir kadın meme kanseri için ölmesine gerek kalmıyor artık. Yani bu da son 25 senedeki oluşmuş olan bir dönem. Buna bakarsanız bu sadece araştırmayla elde edilen bir şey. O yüzden bir günde umarım meme kanserdeki gördüğümüz bu başarıyı pankreas kanserinde de elde edebileceğiz. Ama birazcık daha zaman alacak.